Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Benden çok istediğiniz açılımı yapacağız bugün. Mehtap ablacığım, hayatıma gelecek olan kişi kim? Ben bunu merak ediyorum diyorsan doğru yerdesin. Çayınız kahveniz hazırsa efendim, şöyle güzel keyifli bir zaman geçirmelik tarot açılımı yapmaya niyet ediyorum. İlk önce nasıl bir kişilik karakter analizi varmış bunlara bakalım. Cevaplarımızı aldıktan sonra da tarot kartlarımızı seçip ilerleyeceğiz. Kolay bir karakter gelmiyor, ne oluyor? Zaten kolay bir karakter gelse şaşardım. Sirius geldi ve zorbalık, kontrolsüzlük geldi. İdrak ve aydınlanma. Bu kişiyle sizin bir tanış durumunuz olmuş olabilir. Havada kalmış bir durumunuz olmuş olabilir. Şöyle söyleyeyim, kadersel değişimler. Bu kişiye gıcık olabilirsin. Genelde öyle olur ya, gıcık olduğun kişiyle sonrasında duygusal şeyler yaşama potansiyeli oluyor. Bu kişiyi böyle itici bulmuş olabilirsin vesaire ama ikiniz de bir noktadan sonra birbirinize çekici gelebilme potansiyeliniz var. Çünkü kadersel değişimlerden bahsediyor Sirius. Yaptıklarınızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi. Birbirinizden uzaksanız yakınlaşma, artık farklı bir gözle bakma, daha birbirinize çekilme enerjisi var bu alanda. Dediğim gibi bir zorbalık durumu var bu karakterde. O da nedir? Böyle sanki birazcık ne yaptığını bilmeyen, bazen kıran, döken, konuştuğunu bilmeyen bir kişi olabilir. Ama bu kişi aradaki ilişkinin, aradaki birlikteliğin, belki de arkadaş sohbeti olabilir. Bunun farklı bir kalitede olduğunun aydınlanması içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Vay vay vay. Yani kadersel değişimler. Kader sizi bir noktaya getirmesi olası ihtimaller dahilinde. Hadi bakalım, yine ansiklopedi kalınlığındaki en sevdiğim pembe renginden devam edelim. Geliş şekli nasıl olacak? Bir bakalım buna. Diğer duygu kartlarından, bilinç altyapısından da destek alacağız ve kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Hadi bakalım, geliş şekli nasılmış, nasıl oluyormuş, buna bir odaklanalım ve kılıç altısı, merhabalar. Şimdi geçmişinde önemli bir kırılma yaşamış karşındaki kişi. Artık böyle kaostan uzaklaşmayı seçmiş bir karakter gibi gözüküyor. Zihinsel iyileşme ve zor bir dönemi geride bırakma enerjisi var kılıç altılısında. Diyor ki kartta, acı bitmemiş olabilir ama yön değiştirmiştir. Artık iyiliğe doğru gidiyorsundur. Yani şu alttaki böyle mesajların enerjisi o kadar böyle kaliteli, bana çok böyle güzel hissettiriyor ki anlatamam. Şimdi duyguları hemen büyük sözlerle anlatan biri değil. Zaten dedik ya, burada idrak ve aydınlanma yaşayan da bir potansiyele sahip. Büyük sözlerle değil de önce seni gözlemleyen, sanki zihinsel uyum arayan, böyle güven ortamı oluşturmadan kalbini açmayacak olan bir karakter. Yüzük aldık koyduk buraya. Eyvah eyvah. Bakalım diğer kartlarda neler var? Kavuşmak kartı. Peki. Çok duygusal. Duygusal. Yani ya Yengeç burcu ya böyle nasıl diyeyim, Balık burcu. Kova birazcık böyle etkili olabilir mi ama ayrılık. Bak, demek ki bu travmatik zamanlar geçirmiş, yaşamış olan bir karakter. Bir de elementimizi alalım. Terazi, merhabalar. Şimdi terazi olduğu zamanda da şöyle bir şey söyleyeceğim. Gene hava elementi geliyor. İlişki ve ortaklarda denge. Sen yaralı bir ceylan bulmuşsun hayatım, ya da yeni ilişki olarak düşündüğün karakterde böyle bir durum var. Sık karar değiştirme durumu olabilir karşıdaki kişide ve sabırsızlık enerjisi olabilir. Hani biz terazide adalet, dengeyi falan böyle şey yapıyoruz ya, sevgi için sınanan bir karakter var. Belki de karşıdaki kişi ciddi bir noktadan ilişkiyi döndürmüş olabilir, dönmüş olabilir.
Yani belki nişan atmış olabilir, ayrılık yaşamış olabilir. Böyle sert bir enerjiler var. Çünkü yüzük kavuşma, ayrılık durumuna geldiğimizde birazcık böyle selpakları hazırlayın durumu. Ama şimdi senin hayatına böyle bir yönlendirme olarak baktığımız zaman zihinsel uyum arayan bir karakter olduğunu görüyoruz Terazi burcunun elementiyle. Sadece terazi değil, terazi, kova, ikizler de olabilir. Şimdi burada önce olmak istediği zihin birlikteliği, fikir olarak birbirinize sahip çıkabilecek misiniz acaba? Belki de sizsiniz. Çok ciddi bir şeyden belki de dönmüş olabilirsiniz. Belki yüzük takacaktınız ya da ilişkiniz bir tık noktaya gidecekti vesaire. Belki de bu kişi geriye doğru dönecek. Çünkü kadersel değişimler var burada. İdrak aydınlanma var. Kartların diğer yorumlarını da alacağız şimdi. Şu alanda baktığımda kılıç altılısında böyle onun farklı bir şehir, uzak mesafe, yolculuk, taşınma ya da hayat yönünü değiştirme temasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani bir gitme enerjisi var burada. Bu yüzden tanışmanız belki de bir yolculuk, şehir değişikliği ya da internet üzerinden başlayan bir konuşma, uzak çevre bağlantısı olabilir, arkadaşları dolayısıyla olabilir ya da senin alışılmış çevrenden çıkmanla bağlantılı gibi gözüküyor bu alanda. Bu kişinin iç dünyasında, düşüncelerinde şöyle söyleyeyim, bir ilişkinin yeniden canlanması. Yani belki de havada kalan bir birlikteliğiniz vardı. O yüzden bu kişi şöyle söyleyeyim, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu. Bu alanda birbirinizi belki de yan yana olamamaktan havada kalan bir durum olmuş olabilir. Bir ilişkinin tekrar canlanması gibi değerlendirebilirsin. Şimdi bu kişi hayatına geldiğinde senin de eski bir düşünceyi, eski bir beklentiyi ya da geçmişten kalan bir hayal kırıklığını arkanda bırakman gerekebilir kılıç altılısına baktığın zaman. Demek ki kadersel değişimler hayatımızda birazcık önemli noktalarda yer ediyor diyebilirim. Onun enerjisine sakinlik var. Böyle bağıran, kendini ispat etmeye çalışan, gösterişli bir karakterden ziyade daha ağırbaşlı ve aklıyla hareket eden biri olarak geliyor bana. Burada ne dedik? Zorbalık vardı, kontrolsüzlük vardı, değil mi? Ama idrak ve aydınlanmaya doğru giden bir netleşme var burada. Fiziksel olarak böyle yüz ifadesi ciddi, bakışları dikkatli olabilir, duruşu kontrollü ve dışarıdan ilk bakışta mesafeli algılanan biri olabilir karşıdaki kişi. Bu kişi seni ilk gördüğünde hemen romantik bir hamle yapmak yerine senin hayat bakışını, olgunluğunu ve huzur istediğini fark edecek diyebilirim. Burada çünkü ilişki ve ortaklarda denge enerjisini aldığımızda bunun enerjisini okuruz. Aranızda böyle ilk bağ konuşmalar üzerinden konuşulacak olabilir. Eski ilişkiler vesaireler dediğim gibi sanki birazcık böyle arkadaş gibi başlayan ya da havada kalan bir birliktelik olabilir. Uzun uzun dertleşmek, fikir alışverişi yapmak veya birbirinizin geçmişini anlamak ve ilişkinin kapısını bu şekilde açabileceğiniz bir alanda oluşabilir. Kılıç altılısı evet güzel, yani acı bitmemiş olabilir ama yön değiştirmiş. Birbirinizi farklı enerjilerde tanımanız doğru diyebilirim. Bakalım bakalım. Aslında kılıç altılısında şu durum da var. Bu kişi sana benimle yeni bir sayfa açabilirsin duygusu vereceğini gösteriyor. Bu alanda hem değnek vardır hem de kılıç enerjisi vardır. Şimdi kılıçta birazcık iletişim deriz. Bazen içsel sorgulamalar, bazen çatışmalar deriz. Ama değneğe geldiğin zaman motivasyon, tutku ve eylem enerjisi çok fazladır. Koç, aslan, yay, terazi, kova, ikizler enerjisi yoğundur bu kartta. Ben kılıç altılısını severim. Bazen ceketini alır gider. Aman problem çıkmasın. Hani şimdi eğlenerek böyle yorumluyoruz ya. Hani şey ne vardı? Aklıma ilk gelen aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın. O psikolojide böyle aman problem olmasın. Ben işte bir uzaklaşayım, bir iki gün beni elleme diyen bir enerjide de olabilir bu kişi. Şimdi burada sana kendisini açan da bir duygu var. Onun hayatına girişi senin hareket ettiğin, yön değiştirdiğin, beklemeyi bırakıp akışa
böyle geçtiğin bir döneme denk geliyor olabilir. Çünkü dediğim gibi burada sadakat, bağlılık durumları sınava girmişsin. Bunlar önemli. Böyle beklemeye bıraktığında, akışa geçtiğin bir dönemde bu kişi karşına gelebilir. Zaman olarak da 24 Mayıs 2026 itibariyle özellikle Haziran sonu ile Temmuz ortası 2026'dan bahsediyorum. Bir karşılaşma ya da haberleşme kapısı açıldığını söylüyor bu kart. Bu tanışma ilk anda büyük bir ilan gibi değil, sessiz, anlamlı bir geçiş gibi başlayacak diyebilirim. Kılıç altılısının asıl mesajı şöyle bir durumdur. Hayatına gelecek kişi seni eski karmaşadan çıkarıp daha sakin, daha bilinçli bir birliktelik ihtimali taşıyan bir yola çıkaracak olan biri diyebiliriz hayatım. Şu tabuları bir zihninden at. İşte evlenilecek mi, işte hani bir arada mı olacağız, şöyle miydi ya da şehir değişikliği, ayrılıklar vesaireler. Bazen ilişkiyi bunlar çok yoruyor biliyorsun. Bazen akışa bırakmak gerekiyor. İşte kılıç altılısının mesajı da aslında bu. Olanı bazen kabul etmek gerekebilir ya da geniş pencereden de bakmak gerekebilir diyebilirim. Yani çünkü ilk tanışma durumu, yani kolektifin bir yarısında ya yarıda kalmış bazı şeyler ya da bu kişi arkadaşlık dolayısıyla bir araya gelebileceğiniz bir enerjiye sahip diyebiliriz hayatım. Birazcık şu keyfimizden de yapalım. Pardon. Şimdi devam ettiğimiz noktada Ay Kılıç dokuzlusu. Yani iç dünya ve ilişki sınavına baktığım noktada Kılıç dokuzlusunun gelmesi de beni benden aldı şu an. Neden biliyor musun? Yani bu kişinin geçmişinde uykularını kaçıran bir mesele, bitmiş ama iz bırakmış bir ilişki, ağır bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Belki de bu kartlar onun geçmişiyle bağlantılıydı. Yüzük, kavuşmak, ayrılık. Yani birazcık da travmatik de bir birliktelik, anlatabiliyor muyum? Ağır bir sorumluluk olduğunu gösteriyor, yani onun hayatına böyle iz bırakan bir durum ya da boşanmış bir karakter de olabilir. Tam emin değilim. Diğer kartları da bir alalım. Bu durum onun kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine böyle çok düşünerek hareket eden ve hata yapmaktan korkan biri olduğunu gösteriyor. Şimdi burada bir uykusuzluk, vicdan azabı, zihinsel olarak kendini rahatlatamayan bir kişi olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kart gerçek bir tehdit değil, bu tehdidi değil, çoğu zaman zihinde büyüttüğü gölgeleri anlatır mesajı var. Gerçekten enerjisel olarak zihninde sürekli düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Gizli olan bir acıyla baş başa kaldığını gösteriyor bize bu karakterin. Hayatına geldiğinde bazı anlarda içine kapanması, cevaplarını geciktirmesi ya da duygularını tam açmakta zorlanması seni düşündürebilir bu kişinin. Fakat bu kart onun ilgisizliğini değil, böyle daha çok zihinsel yükünü gösteriyor bize. Kalbi var ama nasıl diyeyim? Zihni uzun süre temkinli davranmayı seçmiş bir kişiden bahsediyor bize burada. Diğer kartları da alalım bakalım. Pardon. Bu videoyu birazcık erken yayınlamayı düşünüyorum. Biliyorum kendi video günümde değilim ama aklımda inşallah yarın da video yüklemeye niyet ediyorum. Ben alan açıyorum ama gerçekten bazı egzantrik olaylar oldu. İmkanı yoktu bir türlü video çekmemin. Ben özel danışmanlıklar aldığım oldu ama videoya fırsat bulamadım. Çünkü düzenlemeler de yapmam gerekiyor. Geçmişin izleri. Tabii. Tabii. Normal yani. Bu arada şey de isterim ya, bu örtü biraz kafamı karıştırıyor. Enerjisi nasıl? Yorumlarda biraz böyle bahseder misiniz? Ama güzel olan yorumları yazın böyle. Mehtap Hanım çok karışık işte, gerçekten kafam karışıyor diye beni şey yapmayın. Çok
etkileniyorum. Güzel olan yorumları kabul ediyorum efendim. Azıcık naz niyaz yapayım size. Şu elementini de alalım. Kuşku, şüphe, vay 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 yengeç enerjisi. Aileyle alakalı durumlar, duygusal bir karakterimiz geldi bu alanda. Şimdi su elementi var. Akrep, balık, yengeç enerjisi de olabilir. Duygularının dürtüsüyle hareket eden, aşırı hassas, alıngan bir karakter. Ay, ay çok narine bulmuşsunuz gene, prensesini bulmuşsunuz efendim. Birazcık anladığım kadarıyla travmatik bir durumu var bu kişinin. Çünkü şöyle bir durum var, psikolojik veya fiziksel, acı çekmek, geçmişin izleri, kuşku, şüphe. Ay, gerçekten zor bir, karakter geliyor diyebilirim. Aman ya, şu güzele çevrilsin lütfen. Gerçekten, psikolojik arketiplere baktığımızda bir çaba da göstersin lütfen yahu. Şimdi senin tarafından da acaba yine aynı şeyleri mi yaşayacağım korkusu tetiklenebilir. Ay, gene aynı bir karakter mi? Yine böyle travmatik bir karakter mi falan? Bu düşünceyi ne olur bir kenara bırak. Çünkü bu açılım senin geçmiş kayıtlarını onun mesafeli duruşlarıyla böyle karıştırmaman gerektiğini net bir biçimde söylüyor. Kılıç dokuzlusu ilişkisinin, yani ilişkinin başında gece düşünmeleri, mesaj beklemeler, yanlış anladım mı diye içinden geçirmeler gibi zihinsel gelgitlerin yaşanacağını da gösteriyor. Burada birazcık senin de dikkat etmen gerekiyor. Sende de olabilir geçmişin izleri ya da vicdan azabı çekmek, kendine olan güveni yitirmek. Anlatabiliyor muyum? Burada fiziksel mesafeden de bahsediyor. Anladığım kadarıyla birbirinizden de uzaklaşmışsınız bu kişiyle ya da uzaksınız diyebilirim. Şimdi kuşku ve şüpheyi belki de sen çok çalıştırıyorsun. Karşı tarafa da bu frekansı veriyorsun. Bu gelgitler ilişkinin kaderini bozacak bir karanlık değil. İki kişinin güven inşa etmeden önce içinden geçeceği bir arınma süreci olarak da nitelendirebiliriz burayı. Bu kişi sana geldiğinde evlilik konusuna belki de hafif bakmayacak olabilir. Olsun bakalım diyen biri değil. Evlilik kelimesinin ağırlığını bilen birisi. Yani şu an belki de maddi durumlar sallanıyordur, onlarla problem yaşıyor olabilir ama refaha ereceğin bir dönem durumuyla geliyor. Şimdi yüzükle beraber geldiğinde bu kartın mesajında öyle bir durum var ki yukarıda zaten yüzük kartımız var. Mantık evliliğini de gösterir diye bir mesajımız var. Aldık koyduk kenarıya. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Böyle bir mesaj durumu var. Karşı tarafla olan belki kendi dediğim gibi frekansını değiştirmen gerektiğinde yaşayacağın ilişki birazcık daha kaliteli olabilir. Bir arınma sürecinden geçmeniz gerekebilir. Bu yüzden senden netlik, sadakat, dürüstlük ve duygusal olgunluk bekleyecek diyebilirim. Çünkü şüpheyi ancak bu güven inşası tamamlar hayatım. Şimdi bak, kuşku ve şüphe, kılıç dokuzusu birbirlerini ne kadar tamamlayan enerjiler görebiliyor musun hayatım? Bu yüzden birazcık daha sakin. Yani bu kişinin onun en belirgin özelliği dışarıdan böyle güçlü durup içeride çok farklı düşünen bir yapıya sahip olması diyebiliriz otomatikman. Bu kişiyle böyle bağ kurduğunda onun yaralarını onarmaya çalışman değil, yanında güvenli ve sakin bir alan oluşturman ilişkinin ilerlemesini sağlayacak diyebilirim. Yani senin de geçmişinde, takılı kaldığın bazı travmaların olabilir, onun da olabilir. Artık diyorum ya, travmasız insan yok karşımızda, hayatımızda yani. Rabbim hepimizi şifalandırsın ne diyeyim. O yüzden böyle birazcık daha net düşündüğün zaman her zaman da böyle, karşı tarafta problem, suç bulmayalım, bazen kendimize geliştirelim. Şimdi ne dedik? Zaman açısından baktığımızda kılıç dokuzusunu tanışmadan sonra özellikle Eylül 2026 civarında ilişkinin ciddiyet sınavından geçebileceğinin enerjisini de veriyor hayatım kılıç dokuzusu. Şimdi yani haziran ayında, yani Mayıs'ın sonlarında, haziranın başlarında bir gelişme olabilir ve
otomatikman ilişkiniz birazcık daha netleştiğinde, eylül ayında bir ciddiyetlilik sınavına gireceğini diyebilirim. Bu dönem konuşulmayan konular konuşulacak olabilir, korkular açığa çıkacak olabilir ve bağın, aranızdaki birlikteliğin gerçek mi yoksa sadece merak mı olduğu anlaşılacak diyebilirim. Yani kartın evlilik durumundaki mesajı aslında şu olabilir: bu kişi kolay açılmayacak. Belki sen de açılmayacaksın. Birbirinizin kırması gereken bazı duvarlar var. Ama açıldığında da yüzeysel değil, derin bir sorumluluk taşıyan bir bağ olacak. Kimileri de belki de eee, mantık evliliği şeklinde bir birliktelik yaşayacak diyebiliriz hayatım. Hadi bakalım. Şimdi evlilik potansiyeli ve karakter durumuna baktığımızda, sonuç hanesine baktığımızda bakalım bize ne mesajlar iletecek kendisi hayatım. Bu alanda baktığımda şöyle söyleyeyim. Denge. Yani senin de rolün büyük diyecektim. Aynı şekilde denge kartı geldi. Anlamlar olarak biraz şey yani. Hani en güzel kilidi de aslında bu kart. Çünkü hayatına gelecek olan kişinin uzun vadede huzur, uyum ve evlilik potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Şimdi burada şifa, sabır, uyum ve doğru ölçü. Bak bunlar çok önemli. Bu kart çıktığında hayat senden acele etmemeni, parçaları sakince birleştirmeni ister. Karşıdaki kişi için de diyoruz ya, bir analiz yeteneği var karakterde, idrak ve aydınlanma yaşıyor. İşte bunlar zamanla oluşacak şeyler. Yani şu anda ilişkiler, sevgiler o kadar çok çabuk böyle tüketiliyor ki, tamam istediğim ilgiyi vermiyorsa başkasıyla görüşürüm, engellerim vesaire. Yani bunları artık birazcık daha ciddiyete döndürmek gerekiyor. Hani ülkecek diyebilirim yani. Şimdi bir ilişkinin dengelenmesi, beden, zihin, ruh uyumu, sağlıklı bir rutin kurmak ya da ya da iki farklı dünyayı harmanlamak gibi temaları taşır. Bak ışık tarafı sakin iyileşme ve zarif akıştır. Gölge aşırılık, sabırsızlık, ya hep ya hiç tavrı vardır. Sakın, sakın. Denge kartı der ki şifa bir anda inmez. Damla damla ruhuna yerleşir. Bak bahsettiğimiz şeyler değil mi? Denge acele istemiyor işte. Birazcık daha böyle iç dünyaya bir aksın, anlam büyüsün vesaire. Yani karşıdaki kişi tamam rahat yaşıyor olabilir, bir takıntısı olmayabilir ama uyumlu olmak için de emek verebilecek bir karakter diyebilirim. Kontrolü başkalarının eline de vermek istemeyen bir enerjiye sahip. Şimdi aslında, eee, aşırı uçlarda da yaşayan biri olabilir. Bugün var, yarın yok davranan biri değil, zamanla denge kuran, orta yolu bulan ve ilişkiyi sağlıklı bir biçimde yürüten bir karakter olarak görünüyor şu an kartların enerjisinde. Onunla aranda ilk dönem yavaş ilerleyen bir enerji olsa da zaman geçtikçe biz birbirimize iyi geliyoruz duygusu güçlenecek. Burada idrak ve aydınlanma, kadersel değişimler mesajı olunca ben bu sözü babalar gibi söylerim. Hakkım var. Çünkü bu alanda ne kadar uzaklaşmak istese de ya da farklı konuşsa da idrak, aydınlanma ve kadersel değişimler burada devreye giriyor. Şimdi devam edelim. Artık güzel enerjiler ver yahu. Yani Rahman senin olsun. Güneş kartı geldi. Bak hoş sohbetler. Aynı karşılaşmalar, aydınlığa kavuşmak. Huzurlu hissettiğin bir dönem geleceğini gösterir. Tüm problemler çözülecek enerjisi var. Daha ne olsun yahu? Daha ne olsun? Diğer kartlarımızı alalım bakalım. Kale. Aman be kale. Sağlam bir duruş, kararlılık. Kendinden emin olma, kale gibi sağlam hissetmek, güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım. Bak, dediğim gibi potansiyel, karakter, sonuç hanesine geldiğimizde gelen kartlara bak tatlım.
Ya, yorumlarda yazıyor gerçekten. "Mehtap abla, yani, ben ayrılık acısı yaşıyorum. Sen eğlene eğlene tarot bakıyorsun. Bana o kadar iyi geliyor ki" diyor. "Sesin bana şifa gibi geliyor." diyor. Yani, ayrıldığım kişiyle olan durumumu unuttum. Bir sonraki sözüm, bir sonraki duygu durumu ne olacak onu merak ediyorum diyor. Tatlım, bunun için varız. Yani, bütün gün tarot izleyerek kafanı karıştırma. Eğleneceğiz, geçeceğiz, gideceğiz. Yani bunu da bir eğlence olarak gör ne olursun. Özel açılımlarda gerçekten kartları size seçtiriyorum. Enerji taraması yapıyorum. Biyoenerjiyle bağlantılı özel açılımlarda yapıyorum. Ama ve lakin kolektif enerjilerde %100 size uyumlanması gibi bir durum yok. Dediğim gibi kartların mesajlarını okuyoruz, zaman geçiriyoruz. Öyle bir ilerleme yaşıyoruz, olur mu? Ne olursunuz böyle sürekli tarot izleyip de, sadece beni, sadece diğer arkadaşları da değil, yani, hani, genel izlediğinizde bir noktadan sonra, eee, beyin nasıl diyeyim, artık algılamayı farklı çalıştırabilir. O yüzden eğlenin, çayınızı için, kahvenizi için, keyfinizi yapın, ilerleyin hayatım. Düzen tertip tabii ki de Başak yani. Detaycı bir karakter. Sadece Başak demeyelim, toprak elementinde Boğa vardır, Başak vardır, Oğlak vardır. Ne oluyor? Sağlamlık, sabır isteyen bir karakter. Bildiğini kolay kolay değiştiremeyen ama aydınlanmaya da gelen bir kişi diyebiliriz. Birazcık gelenekselci bir karakter. Birazcık da benim dediğim olsun. Hani böyle zorbalık bir yanı da var ya. Birazcık da böyle de bir durumu var hayatım. Şimdi genel yorumlamaya geldiğimizde ne oluyor? Denge kartında bu kişinin karakterine sabır, ölçülük, affedicilik ve olgun bir iletişim durumu var. İlk dönemlerde ne dedik? Biraz böyle yavaş ilerleyen bir enerji olsa da zaman geçtikçe böyle biz birbirimize iyi geliyoruz duyguları var dedik ya işte. Hani böyle sağlam bir duruşla gelme potansiyeli var bu kişinin. O yüzden böyle yavaş yavaş acele etmeden gidilecek bir durum. Şimdi eee, birazcık böyle hani ikizler, terazi, kova etkileri var dedik bu alanda ama diğer elementlerden de var hayatım. Yani toprak elementimiz var, su elementimiz var, hava elementimiz var. Yani onlara baktığında yengeç, akrep, balık, oğlak, boğa, başak, terazi, kova, ikizlerin enerjisi de var bu alanda. Çünkü bu farklı yaşamlar illaki olabilir. Yani senden biraz, ondan biraz, birazcık böyle farklı çevreler olabilir. Yani ne yapalım, yani bu güçlü enerjiler, bak bir tek ateş elementi yok farkındaysan. Koç, aslan, yay yok. Bu alanda şimdi sadece dengede birazcık anladığım kadarıyla yay enerjisi var. Birazcık ateş elementi. Bu alanda belki de genel havasına aslında uyum sağlayabilir. Bu kişi farklı kültür, farklı şehir, farklı eğitim çevresi ya da senden biraz farklı bir yaşam tarzı yaşıyor olabilir. Ama belli ki sohbetten hoşlanıyor. İkinizin yaptığı böyle, birliktelikler, nasıl diyeyim ya, sohbetler, muhabbetler, böyle yaşadığınız diyaloglar, belki, sosyal medya üzerinden birbirinize yazdığınız mesajlar, bunlar belli ki, hoşuna gidiyor ya da gitti, gidecek diyebiliriz yani. Burada bu farklılıklar aranızda engel gibi değil de birbirinizi tamamlayan bir denge gibi çalışacak. Evlilik açısından baktığımızda aslında, denge kartı ilişkinin aceleyle değil ama sağlam şekilde resmileşme potansiyelini taşıdığını söylüyor. Burada birazcık sabır gerekiyor. Telaş etmeden beklemek zamanı diyor. Sabır kartında olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden beklemek. Sabır. Yani demek ki kafada bir durum var. Onların aydınlanması, onların netleşmesi, iki tarafın da belki yaşadığı bir, toksik durum var. Bir, kopması gereken, bitmesi gereken bir birlikteliği var demek ki. Bunların analiziyle ilerleyebilecek bir birliktelik diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, bu kişi senin hayatına aldığında senden sadece romantiklik, heyecan gibi değil de düzen, huzur, birlikte böyle gelecek kurma isteği mevcut diyebilirim. Seninle ciddi düşündüğünde bunu
büyük laflarla değil de istikrarlı bir davranışlarıyla gösterecek diyebilirim. Burada sağlam duruş var kale kartında farkındaysan. Birazcık da bundan bahsediyoruz hayatım. İlişkinin daha net bir forma girmesi için belki de bu yılın Kasım sonu ile Aralık 2026 arasında güçlü bir dönemeç gözüküyor diyebilirim. Evlilik konuşmaları, aileyle tanışmalar, ilişkiye isim koyma ya da geleceği planlama enerjisi belki de 2027'nin tabii ki de en doğrusunu Rabbim bilir. 2027'nin ilkbaharında özellikle de Mart-Mayıs 2027 arasında başlıyor ya da belirginleşiyor olabilir diyebilirim. Yani bu kart hayatına gelecek kişi seni yormak için değil, içindeki dağınıklığı toparlamak için geldiğinin mesajını veriyor bize. Mesafeli başlayan, yani totale baktığımızda mesafeli başlayan, zihni güçlü, geçmişinden ders almış, olgunlaşmış, sabırlı ve evlilik için zamanla güven veren biri olarak hayatına giriyor diyebilirim. Dengeyi sağlamak için kupalar arasında böyle sıvıları böyle ayarlamaya çalışan bir kişi var. Deniyor, sınıyor, ölçüyor, biçiyor. Yani bu kişi böyle büyük büyük romantik durumla değil, böyle seni yavaşça sakinleştiren, düşündüren, dönüştüren belki de güven duygunu yeniden inşa edebilecek biri diyebilirim. Aranızda önce konuşma, sonra güven, sonra duygusal bağ oluşabilir. Sonra ciddi bir plan akışı var burada. Dedik ya, artık bir idrak aydınlanma durumu da var. Bu kişinin gelişi senin eski bir döngüyü kapamanla çok bağlantılı. Keza onun için de aynı şekilde. Kalbini geçmişin kaygısıyla değil de böyle ne bileyim yeni bir sayfanın bilinciyle açtığında bu ilişkiyi daha rahat büyütebilirsin tatlım. Evlilik potansiyeli var fakat bu potansiyel aceleyle değil de böyle zamanla olgunlaşan ve iki tarafı da iç huzurunu bulmasıyla güçlenebilecek bir yol üzerinden geldiğini söyleyebilirim. Umudumuz var. Güneş, aydınlığa kavuşmak. Ya çok güzel de bir love story açılım oldu. Kim geliyor böyle senin hayatına yahu? Hadi bakalım hanımlar beyler. Şöyle nerede şu güzel kartlarım benim? İkiz aşk alevi mesajları. Karşında olsa şu an 3 tane kart seçeceğim. İstersen bir tanesini, istersen hepsini seçebilirsin. O senin bileceğin bir durum. Yorumlarda yazabilirsin. Bu arada manifest olarak hayatımı yeniliğe açıyorum, güzelliği kabul ediyorum yazarak manifest enerjisini aktifleştirebilirsin. Yorumlara bunu yazmanı bekliyorum. Şu güzel, masa örtüsüyle, işte, sunak beziyle de alakalı yorum bekliyorum. Bir de hangi kartı seçtiğini yorumlarda yazmanı da senden istiyorum. Bu arada abone olmadan izleyen, kişiler var. Efendim hatırlatalım tatlıca. Biz bir emek veriyoruz. Sizin için küçük olabilir ama bizim için büyük bir destek. O yüzden abone ol butonunun aktif olduğundan emin olun. Hadi bakalım bir numarayı seçenler bakalım ne mesaj geliyor. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum mesajı geldi buradan. Netleşiyor mu kart peki? Harika. Devam edelim. 2 numarayı seçenler. Ellerinin bakalım. Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun. Vay vay vay. Peki 3 numarayı seçenler. Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın. Bence o da anlayacak. Sana şu an böyle bir doylanıyor falan ama bence o da anlayacak. Hatta anlamış idrak ve aydınlanma yaşıyor ki bunlar tekrar bir araya geldiğinde ilişki demek ki böyle yaşanıyormuş diyecek. Böyle bir ilişki tarzı varmış diyecek demek ki. Hanımlar beyler, benden bugünlük bu kadar. Umarım yarın da yetiştirmeye çalışırım. Bir video çekmeyi düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kıymetlisiniz. Hoşça kalın.